Herkese selam arkadaşlar. Erfican kanalına hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Ben çok iyiyim. Çok sıkı bir şekilde çalışıyorum. Bu yüzden de ister istemez çok yorgunum. Bir yandan da boş vakitlerimde, boş vaktim çok yok açıkçası ama boş vakitlerimde de elimden geldiğince oyunları incelemeye devam ediyorum. Kanalımda oyun inceleme videoları veya oyun oynama videoları vesaire şeklinde videolar paylaşmıştım birkaç tane. Bunları kaldırmak durumunda kaldım çünkü kanalımda bir telif sıkıntısı yaşadım. Bu aralar çok fazla video koyamadım çünkü şu anda Ertuğrul Ulukay'ın adında bir oyun geliştiriyoruz. Kendisi, ben bir şirkette çalışıyorum, Tekten Film'de çalışıyorum. Bu oyunda biz elimizden geldiğince en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bu yüzden de erken erişime yakın zamanda ulaşabilmek adına hepimiz koskoca ekip çok çalışıyoruz. Bu yüzden de ister istemez fazla vaktim olmuyor video çekmeye. Eğer bizim de bu arada o konuda yani Ertuğrul Ulukay'ın oyunumuza destek çıkmak isterseniz hakkında kısmına Epic Games hesabımızı ve Epic Games'te yayınladığımız sayfamızı paylaşıyor olacağım. Onun dışında asıl videomuza geçeceğiz şimdi. Asıl videomuzun konusu da Proref. Proref 2.0 güncelleme getirmiş. Onu sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Ve sonrasında da uygulamaya geçeceğiz. Kendinize çok cici bakın. Hadi videoya geçiyoruz. Evet. Arkadaşlar, öncelikle bu kanalın bu sayfasından bakacağım. Bir arkadaşım yollamıştı bunu. Bu arada oradan da arkadaşıma selamlar olsun. Onun sayesinde haberim oldu. Proref aynı diğer referanslarınızı toplayabildiğiniz programlar gibi Proref'te sınırsız bir kanvasa sahip olup içinde resimlerinizi ve referans resimlerinizi biriktirebildiğiniz ve istediğiniz gibi hareket ettirip bir araya getirip sonra da onların isimlendirmelerini yapıp gruplaştırabildiğiniz bir ortam sağlayan bir program. Sanatçılarımız çoğunlukla bu programı kullanıyor zaten. Bu programı kullanırken şuna dikkat etmeniz gerekiyordu. Ben isimlendirme konusunda, not konusunda çok önem veriyordum. Çünkü çok fazla resim bir araya geldiği zaman bazen karışabiliyor. Hangisi ne tarafta, hangisi ne tarafta diye. Onun için ben de genellikle yaptığım çalışmaları bir araya getirip e, sonrasında onları gruplamayı ve onların üzerine tekst yazmayı tercih ediyordum. Bu şekilde kısa bir işlevi olan bir programdı ama sonrasında 2.0 update'i gelmiş. Bu update'te de şöyle bir güzellik var. Birincisi, GIF koyabiliyoruz artık arkadaşlar. Bildiğin GIF koyabiliyoruz, yani oynatabiliyoruz bir videoyu. Üzerine tıklayıp bildiğin ayrı ayrı resim şeklinde oynatabiliyoruz. Bu çok güzel bir şey. Yani onun dışında kesinlikle çok istediğim ve her zaman arzu ettiğim özellik gelmiş. Mesela atıyorum, referans resmin üzerine e, editlemek yapmak istiyorsunuz. Yani arkadaşlarınızla birlikte çalışıyorsunuz diyelim, bir de Proref'i. Birbirinize atıyorsunuz vesaire. Mesela istediğiniz objeyi tik yaparken istemediğiniz objeyi çarpı basabiliyorsunuz. Yani üzerine yazı yazabiliyorsunuz artık, yani kalemle de. O yönden çok güzel. Artı her renk şeyi var. Artı bir de silgi özelliği var. Onu şeyin, kalemin kalınlığı, inceliğini ayarlayabilme özelliği var. Mesela ok işaretiyle işaretlemek istiyorsanız onun kanvası var. Vesaire vesaire şeklinde ilerliyor. Bu arada bu 2.0 update geldi. İndirebiliyorsunuz sayfasından. Proref'in sayfasına girip direkt indirebiliyorsunuz. Bu arada ücretsiz. Yani bazıları şey zannediyor. Para vermemiz gerekiyor vesaire. Hayır, öyle bir şey yok. Artı onun dışında artık kanvasların arkasında da bir çerçeve oluşturabiliyorsunuz. Onun arkasında çerçeve oluşturunca tabii daha da editleyebilme ve daha da böyle kişiselleştirebilme havasına girmiş. Bu da çok 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 işe yarar bir şey. Çünkü resimlerinizi kaybettiğiniz zaman o kanvasın arka rengini eğer ona göre özelleştirirseniz, aa, buradaki benim istediğim şey buradaydı şeklinde bir algı oluşuyor kafanızda ve direkt o tarafa doğru yönelebiliyorsunuz. Onun dışında bir de gruplama sistemi var. Gruplama sistemi de şu: artık link yapıştırabiliyorsunuz. Link yapıştırdığınız gibi tekstin içine resimleri koyup bu linkten ona ulaşabilirsin şeklinde gruplayarak hareket edebiliyorsunuz. Bu grubu da istediğiniz yere taşıyabiliyorsunuz. O çok güzel bir şey.
Bu tarz özellikler gelmiş. Bunları şimdi test edeceğiz. Yazdıktan sonrasında direkt Download kısmına tıklıyoruz. Burada 2.1, 1.11, 1.10.4 diye eski versiyonları var. Ama bunları yeni anlattığımız yeni özellikle çalışmak isterseniz 2.0'a tıklayabilirsiniz. Direkt Personal diyorsunuz. Windows kullanıyorsunuz Windows. macOS kullanıyorsanız macOS. Linux kullanıyorsanız Linux'u seçiyorsunuz. Sonrasında burada thank you diyor. İşte bize diyor yardım etmek ister misin falan diye soruyor size. Şöyle 15 dolar sanki sözde bize şey yapmak istiyor. Yani böyle bir destek çıkmak, para ödemek zorundaymışız havasına getiriyor. Ama öyle bir şey yok. Şuraya geliyorsunuz. Custom'a tıklıyorsunuz. Sonra da bunu sıfıra çekiyorsunuz. Böyle çektiğiniz zaman free haline geliyor ve bildiğin PureRef'i 2.0'ı direkt indirmiş oluyorsunuz. Direkt buradan da indirip kurabilirsiniz. Direkt kurmada hiçbir şey yok. Direkt next 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 diyorsunuz. Sonrasında bitiyor. Şimdi PureRef'in ana şeyine bakalım. PureRef buraya böyle kanvas şeklinde açılıyor. Çok belli belirsiz bir şey şu anda. Ben böyle kullanıyorum. Arkasından daha iyi görebilirsiniz. Ben ev modelleri yapacağım. Banka. Buraya direkt sürükleyip atıyorum. Bankanın içinde ne olur? Kenarlarında ışıklar olur. Bunu büyütebiliyorum bu şekilde. Sonra yanında araba olur. Banka arabası vesaire gibi. Sonra ben bunları mesela üzerlerine not almak istiyorum diyelim. Sağ tıklıyorum. Draw diyorum. Draw deyince bu kalem ortaya çıkıyor. Buradan silgi veya işte rengini ayarladınız. Veya kırmızı olsun mesela, tam kırmızı. İnceliğini ayarladığınız orta incelikte olsun. Ve çizgi çizgi mi istiyorsun yoksa ok işaretli olsun mu istiyorsun? Bunu ayarladınız. Bir ortam ayarlıyorsunuz. Ben şimdilik bunu oklu olsun istiyorum. Mesela atıyorum ben bir arkadaşımla çalışıyorum. Diyorum ki şu kapıdan olsun. Ondan sonra penceresini hiç beğenmedim. Penceresini değiştirelim. Şu pencereyle olsun. Sonra balkonu çok güzel. Balkonun detaylarını mesela şeyden alalım. Başka resim bulalım. Balkon detaylarını. Evet. Mesela üstüne getirdim. Büyüttüm. Çünkü balkon dedim. Yani çok belli olmasa da şu tarz bir balkon olsun. Bu arada bunun üzerine getirince bozuldu. Draw'a tekrardan geldim. Ayarım değişmemiş. Devam ediyorum. Şöyle bir ayarda ilerleyelim. Yanında böyle dükkanlar olsun dedim vesaire vesaire şeklinde. Böyle gösterebiliyorsunuz. Artı home design'ı bunun üstüne getirdim ve büyüttüm. Böylelikle home design'ın altında benim resimlerim olmuş oldu. Bunun rengini, kalınlığını, italikliğini, rengini, işte yazının hangi şeyde olduğunu, şekilde olduğunu mesela fontunu vesaire her şeyini editleyebiliyorum ve yeni fontlar da ekleyebiliyorum. Bu yönden çok güzel. Ben bu yazıyı çok seviyorum, Timeless'ı. Onun dışında mesela bununla işim mi bitti? Bunun üzerine tıklayıp bunun üzerine çizebilirim mesela böyle bu şekilde. Gibi. Match, selection, grup. Grubu aldım. Grubu aldıktan sonrasında grubun rengini değiştirdim. Bu şekilde. Bu şekilde artık istediğim gibi yerleştirebiliyorum. Bunu da sabitledim. Artık istediğim gibi oynatabiliyorum. Yani sabitlediğimden kastım artık kilitlendi burası. Artık böyle bir şey yapabiliyorum diyebiliyorum. Sonra bunun artı bir GIF ekleyelim. GIF'ten mesela ne olabilir? 3D GIF diyelim. 3D GIF. Yani rastgele. Şunu. Bakın artık istediğim gibi fotoğrafı yerleştirebiliyorum. Çok güzel oldu. Mesela. Yine tekrardan yerleştir.
gibi. Artık yani bu şeyleri yerleştirebilirler. Eskiden olmuyordu. Bunları sabitliyordu. Hareketsiz haline getiriyordu. Ya bu böyle aynı şekilde. Direkt sürükle alt yaparak GIF'leri içeriye aktarabiliyoruz. O da çok güzel bir şey. Mesela bu GIF'leri de aldım. Sağ tıkladım. Image dedim. Selection dedim. Grup dedim. Kaldırdım. Bunun rengini de böyle mavi yaptım ben. Artık GIF'lerim mavi kalacak. GIF'lerimin arka planında PNG şeklinde transparan olduğu için hiç sırıtmadı. Direkt burada artık koyabiliyorum. İlerleyebiliyoruz. Evet arkadaşlar. Yani bunu da bu şekilde söyleyebiliriz. Eğer bu video hoşunuza gittiyse ve bu tarz içerikler, yenilikler, güncellemeler istiyorsanız sizlerle birlikte bu programları inceleyip test edebilir ve tekrar ve tekrar üzerinde konuşabiliriz. E, Kendinize çok cici bakın. Abone olmayı, like atmayı ve kesinlikle destek çıkmayı unutmayın ki ben de yeni içerikler üretebileyim. Yoğunluğumdan dolayı kusura bakmayın tekrardan. Bu yoğunluğumun güzelliğini emin olun en yakın zamanda çok daha güzel içeriklerle ve çok daha güzel e, videolarla birlikte devam edeceğiz. Mutlaka beni hem Instagram'dan hem Twitter'dan hem ArtStation'dan ve hem de YouTube'dan takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok cici bakın. Yorumlarınıza özellikle çok dikkat ediyorum. Yorum atmayı kesinlikle unutmayın. Geri dönüş aldıkça ben daha çok video içerik üretme hissiyatı duyuyorum ve motivasyon oluyor benim. Görüşmek üzere. Bay bay.